Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bu videomuz gerçekten çok önemli. Özellikle dedektör almak isteyen arkadaşlarımızın veya dedektör olup dedektör kullanan arkadaşlarımızın veya asıl konu şu, dedektörlerimizin yerin altına, toprağın altına çekim alanını artırma yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl artırabiliriz? Şimdi arkadaşlar hiç uzatmadan videomuza geçelim istiyorsanız. Dedektör derinlik artırma yöntemleri gibi konulardan bahsedeceğim. Şimdi dedektörlerde arkadaşlar derinlik oldukça önemli bir konu. Aslında en önemli bir konudur. Hal böyle olunca bazı arkadaşların dedektörün derinliğini artırmak için çip taktırdığını biliyoruz. Veya işte yazılım attırdığını görüyorum. Şimdi bu define ve arkeoloji videomda da dedektör derinliği nasıl artırılır? Bu gibi soruları cevaplayacağım. Çünkü bana böyle sorular geldi. Herkese cevaben olsun bu videom. Arkadaşlar öncelikle dedektöre çip taktırıp işte veya yazılım attırıp derinlik artırmak gibi bir durumun olmadığını söyleyeyim sizlere. Yalan yok. Bu iş definecilerden para koparmaya çalışanların uydurduğu bir yalan. Hele ki cihazınız arkadaşlar Garrett, Minelab, XP ve vesaire yani bu tarz fabrikasyon dedektörlerse bu hiç mümkün değil. Onlarca elektronik mühendisinin tasarlayıp geliştirdiği dünya markası bir dedektöre televizyon, cep telefonu vesaire tamircisinin çip takması veya işte yazılım atması ne kadar mantıklı sizce? Ki telefon tamircileri veya böyle kişilerin belki hepsi değil tabii üzerlerine alınmasınlar ama çoğu mesela değiştirmek istediğiniz eski telefonunuzun pilini çıkarıp yeni taktım veya işte bu orijinal diyerek yapmadıkları sahtekarlıkları yani saymakla bitmez yani. Bir şey söylemek istemiyorum. Başınıza da gelmiştir. Bunlardan mı medet umuyorsunuz? Bir de bu şekilde medet ummak yani tamamen akla hayale sığmayacak bir şeydir. Bazı ufak dokunuşlarla derinlik artırmak mümkündür. Evet. Onlardan bahsedeceğim. Ama stabiliteden arkadaşlar fedakarlık ederseniz mümkündür. Yani zaten mühendisler de bunun farkında ama hani bizim kurnazlar bunu fırsata çevirmiş. Örneğin şimdi bir dedektörün eşik değeri var. Eşik değeri fabrika çıkışında mesela minimum 10 olsun. Siz eşik potansiyometresini arkadaşlar değiştirip bunu 5'e çekerseniz cihazın verdiği sesleri daha erken duymaya başlarsınız. Evet. Ama böylece derinlik artmış olur. Ama araziye çıkınca arkadaşlar işler tamamen değişir. Yani tüm parazitleri de duymaya başlarsınız. Yani derinlik artar ama stabilite kaybolur arkadaşlar. Derseniz ki derinlik artsın, parazitleri duyayım, ben onları ayırt ederim, o kadar tecrübem var diyorsanız sorun yok. VLF dedektörlerde arkadaşlar derinlik artırma yöntemlerinden biraz da bahsedeyim. Şimdi VLF dedektörler çalışma prensipleri gereği arkadaşlar belirli frekanslarda üretilir zaten. Örneğin 9 kHz yani ben KHz diyeceğim arkadaşlar yine. 9 kHz, 15 kHz, 40 kHz gibi bu dedektörlerde derinlik artırmak için frekansı düşürmeniz gerekir arkadaşlar. Yani 5 kHz yani kilohertz bir dedektör 40 kHz dedektörden daha derin. Anlatabildim mi? Ama derinlik artınca arkadaşlar küçük metallere olan hassasiyetin de azalacağını unutmayın. Çünkü sinyalleri daha derine gönderiyorsun, önündeki küçük şeyleri görmezden geliyorsun. Daha detaylı bilgi için arkadaşlar dedektörlerde frekans ve işte kilohertz veya kHz nedir gibi konulu böyle bir video yapacağım. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinebilirsiniz inşallah. Yakında yayında olacaktır. Pulse dedektörlerde arkadaşlar derinlik artırma yöntemlerinden de bahsedelim o zaman. Pulse dedektörler büyük objeler için hani grup, para, heykel, küp vesaire derinlik artırmak istiyorsanız başlık çapını büyütmelisiniz. Bak size tavsiyem. Çap büyüdükçe derinlik artacaktır ama yine küçük metallere olan hassasiyet azalacak. Derin arama başlıkları arkadaşlar uçurtma başlık veya çerçeve başlık olarak da bilinir. Genel derinlik artırma yöntemleri nasıl olur arkadaşlar? Şimdi bir de genel olarak bahsedelim bundan. Derinlik artırmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey dedektörün ayarlarını çok iyi yapmak arkadaşlar. En önemlisi toprak ayarı ve eşik sesi arkadaşlar. Bu ikisini düzgün ayarlamazsanız isterse cihazınız 500 metre çekim özelliğine sahip olsun nafile. Metali gözüne de soksanız arkadaşlar görmez bu. Yani elinizde tutup da şöyle başlığın üstüne de koysanız altına da koysanız görmeyecektir. Ne kadar sabırlı ve tecrübeli olursanız arkadaşlar dedektörü %100'e yakın performansla kullanırsınız bakın. Böyle olunca da derinlik de otomatikman artmış olacak zaten. İkinci önemli konuysa arkadaşlar cihaz ve başlık seçimi. Şimdi ne aradığınızı kararlaştırıp en uygun dedektörü ve başlığı seçmeniz lazım ilk önce. Örneğin Lorenz Z1'den bahsedelim mesela. Derinliğiyle öne çıkan bir cihaz aslında ama siz Z1 ile tekçilik yaparsanız sonuç hüsran olacaktır. Mesela arkadaşlar örnek vereyim. Hani kamyonla yolcu taşınmaz biliyorsunuz. Yük taşınır değil mi? Eğer amacınız yolcu taşımaksa ne yapacaksınız?
alacaksınız? Otobüs alacaksınız değil mi arkadaşlar? Dedektör seçimi de aynı buna benziyor. Eğer dedektör seçiminde kararsız kalıyorsanız dedektör tavsiyeleri, hangi dedektörü almalıyım veya işte bu konularla alakalı bir videom olacak inşallah yakında. O videomuzu izleyip daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar özellikle VLF cihazlarda bakın. Tüm metaller modu var. Derinliğin en fazla olduğu moddur bu. Bilginiz olsun. Yani ayrım kapalı iken derinlik maksimum seviyede olur. Bunu bilin. Bunu unutmayın. Sonuç olarak çip takıyorum, yazılım atıyorum diyenlere para kaptırmayın arkadaşlar. Bunlar ya az önce bahsettiğim gibi eşik ayarını düşürüyor ya da sesi artırmak için ufak bir amfi devresi bağlıyor ona. Siz de ses yükselince kısık olan sesleri duymaya başlayacağınız için derinlik arttı sanıyorsunuz. Kurnazların oyununa gelmeyin. Definecilikle bilgi ve akıl ile ilerlerseniz arkadaşlar sonuca ulaşırsınız. Her zaman dediğim gibi akıl, sabır, mantık, bilgi. Gerisi yalan. Selametle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.